sevgiyle iniyor. Fark atan bir börek olacak. Şimdi. O güzel güzel eriyor. Çaylar. Çıtır çıtır güzel bir. Merhaba sevgili seyircilerim. Efendim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Arefe günü. Arefe gününde Oktoyuz'da size bayram için içi peynirli, kat kat çıtır çıtır olan bir börek hazırlayacak efendim. Böreğimizde neler gerekli malzeme listesini hemen hızlıca paylaşmak istiyorum. Yarım kilo unumuz var. 4,5 su bardağı yapıyor. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı çiçek yağı, 1 çay bardağı süt, 1 yumurta, yarım limon, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz sevgili seyircilerim. Ara katlarında ise beyaz peynir, yağlamak için de böyle çıtırtısını yakalayabilmek için de 200 gram tereyağına ihtiyacımız var. Kat aralarını açmak için de nişasta olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen efendim 1 tatlı kaşığı tuzu unun üzerine döküyorum. Sevgili seyircilerim 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum şimdi buraya. Tuz, kabartma tozu, un bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hemen ortasını açacağım. Ortaya sıvılar gelecek. Sıvılarda 1 çay bardağı soğuk süt, bardak ölçüsünü söylüyorum 100 mililitre. Su bardağı ölçümüz undaki 200 mililitre. Çünkü yorumlarda özellikle çok geliyor. Oktoyus'ta bardak ölçün nedir diye soruyorsunuz. Son derece haklısınız. Ondan dolayı inşallah paylaşmaya çalışacağım sizlerle değerli seyircilerim. Evet, yarım limon sıkacağım buranın üzerine. Limon olur, sirke olur. Her ikisi de olur. Böreğe çıtırtılık vermesi için. Limon ya da sirke. İkisini de kullanabilirsiniz. Bir tane de yumurta geliyor buraya. Sevgiyle iniyor. Evet. Ayrılın canım. Hazır mısınız? Tamamdır. Burası artık tezgaha inişi başladı sevgili seyircilerim. Değerli seyircilerim, şu anda çok güzel bir hamur ortaya çıktı. Kulak memesi yumuşaklığında. Bakın tezgaha hiç yapışmıyor, görüyor musunuz? Yumuşacık, ipeksi dokusuyla. Vaktiniz varsa bir üzerini kapatın, 10 dakika, 15 dakika dinlendirin. Ama zamana göre söylüyorum tabii. Vaktiniz varsa bu işlemi yapın. Şimdi hamuru önce bir şöyle rulo yapıyorum. Rulamızı yapalım. Tamam. Hafiften şuraya biraz un. Şöyle hafiften ezilme yapmasın yuvarlanırken diye yapıyorum bu işlemi. Tamam. Evet efendim. Şimdi bunu 3'e böleceğim hamuru. 3 parçaya bölüyorum. Sevgili seyircilerim. 3 kat olacak çünkü. 2 katında peynirleri olacak. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da hafiften üzerine un. Biraz nefes nefese kaldım. Evet. Şöyle 3. Tamam. Şu şekilde keseceğim. Bakalım kaç tane çıkacak sevgili seyirciler. Sayısını illa 30, 40 diye bir şey gerek yok. Allah ne verse, kaç tane çıkarsa. Önemli olan çok katlı çıksın, ince ince katları olsun. Bakalım şimdi kaç çıkmış buradan. Canım, ne yapıyorsun? 4, 5, 9 kat çıkmış. Demek ki 10'a bölsem çok iyi olacakmış. 30 tane olacak. 10'a bölersek gayet iyi. Sevgili seyirciler. Şimdi bu kestiklerim biraz büyük oldular herhalde ama bakacağım şimdi bir. 10 taneye bölebilirsem 10 yani her katta 10 tane olursa bizim için bu gayet güzel olacak demektir. Evet efendim şu anda böreğimizin hamurunu 35 bezeye böldüm sevgili seyirciler. Bakın görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyor bize. Evet efendim bezelerimizi böldük. 35 olur, 30 olur. Yani 30'dan aşağı olmasın. 40'a kadar gidebilirsiniz sevgili seyirciler. Ne kadar bezeler çok olursa o kadar çıtırtısı güzel olur. Şimdi merdane şovu bölümüne geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Efendim şimdi sevgili seyircilerim şuradan bak köşeden başlayayım sıradan geleyim isterseniz. Aslında bu börek çok kolay. Şöyle jet hızıyla tabak büyüklüğünde açacağız. Nişasta yardımı ile. Bakın sonra 3 tane böyle o 10-10 ya da 12-12 getireceğiz. Sonra da toplu halde açıp ara katları peynirli olacak. Bu işlemi yaparken çocuklarımızdan mutlaka yardım alalım. Böyle kat araları nişastalı, güzel, çıtır çıtır bir börek. Değerli seyircilerim, şu anda 35 hamuru 12-12, bir tanesini de 13'lü olarak açtım. Yani 3'e bölüyoruz 35 taneyi. 3'e böldükten sonra önce tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Mısır nişastası olur, buğday nişastası olur. Her ikisi de olur. Ocağımın altında hemen yakacağım. Tereyağı erisin. Aralarında yağlamak istiyorum. Orada sevgiyle erir misin canım lütfen? Hemen çünkü bakın buradan sonra anında ortaya çıkmış olacak böreğimiz. Evet 3 tane bakın hamur hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle bakın bastırın şöyle. Parmak uçları ile çıtır çıtır olan içi peynirli, kıymalı hangi harç ile seviyorsanız o harçtan koyabilirsiniz. Önce parmaklar ile şöyle hamuru büyütün. Yumuşacık bir hamur. Bakın güzel gayet büyüyor. Ve merdane yardımı ile şimdi değerli seyircilerim tepsinin büyüklüğünde açacağız. Tepsiniz kare ya da yuvarlak ikisini tercih edebilirsiniz ama mümkün mertebe yuvarlak olursa işiniz kolay olur. Ama hangisi varsa ondan da yararlanabilirsiniz. İlla şu olacak demiyorum. Bakın hamurumuz araları nişasta ile nişastalandı güzel. Katlar ayrılabilsin diye. Bir tanesi ısrarla geri katlanıyor ama problem yok. Aralarda kalacağı için tereyağımız eriyor. Merdane ile efendim ne olur sizden ricam çocuklarımızı mutfağa dahil edelim. Yavrularımız sizlerle birlikte börekler, tatlılar hazırlasınlar. Güzel güzel. Onları lezzetlerin hazırlanma aşamasından mahrum etmeyelim. Alışsın yavrularımız. Yarın bir gün ileride kendileri büyüdükleri zaman aile reisi olduklarında, anne olduklarında zorluk yaşamasınlar. Bütün antrenmanlarını, acemeliklerini evdeyken atmış olsunlar. Tamam, tereyağı. Ne durumdasın canım? Oo, güzel güzel eriyor. Çok güzel. Gayet başarılı. Hemen şöyle tepsimizin zeminine bir önce çiçek yağı vereceğim. Az bir şey. Tamam. En alt bölüm burası. Sadece tepsiyi yağlıyorum. Sevgili seyirciler. Tereyağını da artık kapatayım. Erisin, eridi bu. Tamam. Şimdi bakın son derece kolay sevgili seyirciler. Hamuru geçiş yaparken şöyle getiriyorsunuz. Şöyle getiriyorsunuz. Tepsiyi böyle alıyorsunuz. Şuradan ucuna getirin. Şöyle, sonra böyle gelin. Sonra da şöyle geldiğiniz zaman değerli seyircilerim zemine hamur kaplanmış oluyor. Bakın gördünüz mü? Kaplandı. Evet efendim. Şimdi hemen buraya hamurun orta katına gelince beyaz peynir rendeliyorum. Bakın. Çünkü peynirli bir börek. Sevgili seyirciler. Beyaz peynir ya da istediğiniz peynir çeşitlerinden yararlanabilirsiniz. Beyaz peynir rendeledim. Hemen rendeledikten sonra şöyle güzelce hamurun üzerine paylaştırıyorum. Paylaştırdıktan sonra buraya eritmiş olduğum şuradaki tereyağımız var ya. Şuradaki tereyağından şöyle bir hafiften serpiyorum. Aralarda da tereyağı lezzeti olsun. Üstüne de gelecek tabii ki. Ama arada da olursa gerçekten çok güzel olur. Evet, tereyağını da verdim. Bakın. Birinci katımızı tamamlamış olduk. Hemen hiç beklemeden ikinci kata geçiyorum. Tezgahınız biraz un ve nişastalı olur. Hiç problem yok.
Önemli olan güzel lezzetler olsun sevgili seyirciler. Değerli seyircilerim, şimdi artık son hamura gelmiş bulunuyoruz. Son hamurumuzda güzel incecik açacağız. Alt üst sürekli çevirelim. Tezgahımızın üzerinde mutlaka nişasta olsun. Bu kat aralarını nişasta ile açıyoruz. Un serpmiyoruz. Bu hatırlatmayı yapmak istiyorum sizlere. Evet efendim, Oktay Usta'dan bayrama özel bir börek tarifi. Mantarlı, peynirli, patatesli, çok çeşitli hazırlamak mümkün. Pırasalı, Allah ne verdiyse. İç harcında neleri seviyorsanız ondan yararlanabilirsiniz. Şöyle köşelere doğru biraz şimdi merdane döndürüyorum. Köşeler kalın kalmasın. Kenar kısımları şöyle tekrar hamuru ters çevireyim. Evet. Bu arkadaşı şöyle alalım, altlarda kalsın. Fazla büyümedi çünkü ısrarla böyle kalmak istedi. Şöyle fazla nişastaları gitsin. Evet, tezgahımı alıyorum yine. Evet sevgili seyirciler, hamurumuzu görüyoruz. Şu anda gayet güzel. Aynı bir baklava hamuru özelliğine sahip bir hamur. Değerli seyircilerim, şöyle hafiften köşelere doğru esnetip kapatalım. Şu uçları mutlaka kapatmış olsun. Şöyle parmak uçları ile hafiften şöyle oraları sıkıştıralım. Ya da keseceğimiz bıçak ile, bıçağın şöyle köşesiyle arka kısmı ile şöyle döndürüyorum. Sıkıştırıyorum, alta doğru alıyorum. Çünkü hani yanlar havaya kalkmasınlar diye bu işlemi yapıyorum. Yaptım. Şimdi hemen şöyle sevgiyle bastırıyor ve tepsiye göre yayıyorum. Şimdi bakın, gördünüz mü? Tepsiye göre yayıldı. Evet, şu anda böreğimiz kesilmeye hazır hale gelmiş oldu sevgili seyircilerim. Tezgahı bir temizleyeyim, ondan sonra böreğimizi birlikte keselim. Ne dersiniz? Peynirli çıtır çıtır böreğimizi kesmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Önce ortadan ikiye bölüyorum. Evet efendim, şu anda böreğimiz sevgili seyirciler artık yağlanma bölümüne geçiyoruz. Dilimlere böldüm. İçi peynirli güzel bir börek oldu. Böyle fırça yardımıyla sürelim yağını. Güzel hamurların her yerine eşit bir şekilde gitsin. Yağladıktan sonra böreğimizi bir 10 dakika bekleteceğiz. Neden? Güzel böyle kat araları yağı çeksin. Çıtır çıtır olsun diye. Güzel yağını çekecek kat araları güzel 10 dakika bekleteceğim. 10 dakika sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının orta katın bir altına turbofanı açmadan pişireceğim ki çıtır çıtır olsun, güzel bir tat olsun. Sonra da gelsin yanında çaylar. Değerli seyircilerim, efendim şu anda böreğimiz fırına gitmeye hazır hale geldi. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Güzel güzel börekler, tatlar, bayram sofralarında her vakit olsun bu niyetlerle, bu düşüncelerle, dualarla hazırladık efendim tarifimizi. Şimdi fırınımızın orta katın bir altına gönderiyorum. 180 derece alt üst pişirme bölümünde pişecek. Fan kapalı, turbofanı kapalı. Sadece alt üst pişirmede olacak böreğimiz kızarıncaya kadar. Yani şimdi şu an için saatime bakıyorum.
çıktıktan sonra süreyi söyleyeyim. Çünkü önce söylersem o sürede pişmemiş oluyor. Bu defa mahcup olduğumu hissediyorum. Ondan dolayı pişiyor. Tam süreyi o vakit veriyorum. Sevgili seyircilerim, efendim şu anda fırından böreğimiz çıkmak üzere. Aman ya Rabbi, şu güzelliğe bakın. Gel bakalım canım, gel gel gel. Bakın bak, şurası görüyor musun? Bak, pıtı 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 atıyor böyle güzel güzel hareket halinde. İçi peynirli, güzel bir efendim çıtır börek çıktı sevgili seyirciler fırınımızdan. Evet efendim. Bayramda, normal her zaman, her vakit sofralarınızda böylesine güzel bir börek olması temennisiyle hazırladım sevgili seyircilerim. Görüyorsunuz katlar gayet güzel. Şimdi böreğimiz fırından çıktıktan sonra böylece tepsisiyle sadece bir 10 dakika dinlenmesi lazım ki peynir, hamur birbiriyle yeniden bir sevgiyle kaynaşması için, sonra da servis vakti diyelim. Sevgili seyircilerim, efendim şu anda böreğimiz hazır. Bayram böreğimiz çok güzel oldu. Rabbim evlerinize bolluk bereket versin. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte inşallah diyor ve hemen şöyle böreğimizden çıkartacağım servis tabağına. Doku testi için ayrılıyor. Evet, geliyor. Bakın şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Şöyle güzel. 50 dakika ile 55 dakika, 1 saat arasında değişken bir süreye sahip oluyor. Her fırının performansı farklıdır. Herkes kendi fırına göre aman dikkat etsin. Ona göre pişirsinler. Pişirin lütfen. Şimdi şöyle bakalım, bir katları bir kaldırayım. Bakın görüyor musunuz? Katları kaldırayım şöyle. Ondan sonra şurada peynirli harcımız. Arada altını da görelim isterseniz. Zeminden ne kadar pişmiş. Görüyorsunuz, zemin de kızarmış. Arası güzel beyaz peynirli. Çıtır çıtır. Bak şimdi keserken çıtırtıya bakın. Görüyorsunuz. Çıtır çıtır güzel bir bayram böreği oldu. Biraz yakın duruyorum ki kamera çıtır diye alsın diye. Özür dilerim, mikrofon. Evet efendim. Oktay Usta'dan bayram için güzel bir börek tarifi geldi. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Hem sevinç var hem hüzün var. Ramazan-ı Şerif ayı bitti. Rabbim nasip ederse gelecek sene inşallah sevdiklerimizle birlikte, sizlerle birlikte yeniden kavuşmayı ümit ediyoruz. Efendim bayram için şekerimi, kolonyamı hazırladım. Çocuklar için bozuk paralar hazırlayalım. Çocuklara ikramlarda bulunalım. Değerli seyircilerim, Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olsun. Kucak dolusu selamlar, sevgiler Oktay Usta'dan sizlere efendim. Hoşça kalın.